İyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine yeniden bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dünkü Hollanda-Türkiye maçından sonra hepimizde bir tabii moral bozukluğu, bir motivasyon bozukluğu oluştu. Fakat yine de her şeye rağmen başta teknik heyet olmak üzere tüm futbolculara, emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bizlere çeyrek finale kadar yaşattıkları bu sevinç için. Henüz taze ve yeni bir kadroyuz ve önümüzdeki turnuvalarda umuyoruz çok daha iyisiyle karşı karşıya kalacağız. Mutlu hocam, sana da iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın, sıhhatin nasıl diye başlayalım. İzleyeceğimiz takipçilerimiz de yavaş yavaş bu arada gelmeye başlayacaklardır. İyi akşamlar diliyorum Barış Hocam. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Bir yaramazlık yok, bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Dünkü maç haricinde her şey dört dörtlük. Yani maçta da evet bir takım sıkıntılar oldu ama kısmet. İnşallah ileride daha güzel şeyler olacağını düşünüyoruz yani. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünerekten bu vedayı böyle sonlandırmış oluyoruz. Hocam takım genç, dinamik. Yani şu an takıma, kadroya baktığımızdaki olmayanlar da var. Cezalı olanlar, işte sakat olanlar falan derken. Yani jenerasyon olarak kadroya baktığımızda kadronun oluşumu, gidişatı bu turnuva için bize çok umut verdi. Bazı kesimler, bazı taraftarlar şey düşünebilir. Yani bu takım çok fazla kapandı, çok fazla işte geride topu bekledi, tuttu falan, forvetsiz oynadı gibi bir takım eleştiriler olabilir. Evet, haklılık payları da var. Haklılık yönleri de olabilir ama biz her şeye rağmen Euro 24 2024'te Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvada çeyrek finale kadar geldik. Tam yarı final elimizin avucumuzun içerisindeyken hadi yarı finalde geldi falan umutlandık. İlk yarıyı da 1-0 bitirmişken ikinci yarıda tabii taktiksel anlamda şimdi çok fazla girmeyeyim meselelere. Evet, üzgünüz. Eleştirilecek çok fazla yönler var dediğim gibi. Ama her şeye rağmen bize yaşattıkları bu güzel anlar içinde hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma da ve Sportürk Dijital ailesi olarak da milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Sportürk Dijital ailesinin muhabirleri Berlin'deydi dün. Berlin'de maçı ve maç etrafını, sokakları, nabzını yokladık. Tek tek oralarda neler oldu, bunlarla ilgili bilgi akışlarını aldık. İşte sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar yaptık gibi yakından da takip ettik karşılaşmayı, öyle söyleyeyim. Almanya'nın da elenmesinden sonra zaten turnuva sahibi de seyirci avantajıyla beraber bizim elimize geçmişti. Fakat Hollanda maçı bizim turnuvaya veda maçımız oldu. Mutlu hocam, sen maçla ilgili neler gördün? Önümüzdeki turnuvalara 2 yıl sonra Dünya Kupası var. 4 yıl sonra yine tekrardan Avrupa falan derken bu jenerasyon için ne diyorsun? Yani bu gençlerin önünde yarısı, şu kadronun yarısı bir 8 sene sonra yine devam edecek, oynayacak. Sen ne düşünüyorsun hocam bu konuyla ilgili? Evet, öncelikle milli takımımıza bize yaşatmış olduğu bu başarılarından dolayı, bu güzel futbol ortaya koymalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayaklarına sağlık, hepsinin gönlüne, yüreğine sağlık. Yani yapılabilecek her şeyleri sahaya yansıttılar, her şeyleriyle sahadalardı. Yani yarı finali bile yani avucumuzun içinden son 15 dakikada kaçırdık diyebiliriz yani. Yani takım kesinlikle başarılı, başarısız değil. Yani kesinlikle başarılı. Hepsi alkış hak ediyor. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Başarıları daim olsun inşallah.
Ben inanıyorum bu 2024 Avrupa Şampiyonası turnuvasının en genç milli takımı biziz. Sizin de söylediğiniz gibi bundan sonraki 8 yıl içerisinde 2 yıl sonra Dünya Şampiyonası başlayacak. Yani 8 yıl içerisinde yine bu kadroyla o sahada olacağız %90 ihtimalle. Bu kadroyla birkaç değişiklik olabilir. Onlar da normal. İnanıyoruz bu genç kadroyla bu tecrübesiz demek istemiyorum yani ancak şanssızlık diyeyim. Yarı finali elimizden kaçırdığımız bu kadroyla ilerleyen süreçte hem Dünya Şampiyonası'nda hem bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda kesinlikle damga vuracaklarına ben canı gönülden inanıyorum yani. Bunu göreceğiz yani hep beraber göreceğiz ilerleyen süreçte. Yani dediğim gibi ayakta alkışlıyoruz bütün takımı yani. Geldin, sen de yayınımıza katıldın. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi yayınlar. Dinliyorum sizi güzel. Valla yolunda her şey. Dışarıdaydım. Yeni geldik. Biraz Hoş pazar geldin Hasan Hocam. gezmesi yaptık. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, Nasıl gidiyor? Sağ olun, teşekkürler. sağ olun. Her şey yolunda Adnan Hocam. İyiyiz. Seni gördük, İyi. daha iyi olduk. İşte biraz tabii dün akşam maçtan sonra elenmemizin vermiş olduğu bir moral bozukluğu tabii üzerimize çöktü ama gün içerisinde böyle aklı selim düşününce bu jenerasyonun önümüzdeki yıllarda bizlere daha da hani şu an tecrübe kazandı. Mesela bu kadro bana göre tecrübesiz bir kadro olabilirdi bazıları. Yani Avrupa Kupası tecrübesizliği anlamında söylüyorum. Yani yoksa onun dışında bireysel kendi takımlarındaki tecrübelerinden bahsetmiyorum tabii ki. Nihayetinde ışık verdiler. Öyle bütün zaten kamuoyunda ortak görüşü bu. Sen neler düşünüyorsun Adnan Hocam? Yani biraz sen de aklı selim düşününce veya dünden beri ne hissediyorsun? Neler var aklında? Ya şimdi bu kadroyu ben zaten turnuva başlamadan önce söyleseler 8'e çıkacağız deseler yani yarı finale, çeyrek finale ben başarı görürdüm gerçekten bu kadroyla yani. Bu kadar olumsuz bir sezon geçirmemize rağmen Türkiye futbolunda o kadar kötü sezon geçirdik ki hep sahanın dışında olaylar hep bunu anlattık zaten. Bu milli takıma da yansıdı. Hoca yerden yere vuruldu. Vay şunu neden almadın? Vay bunu neden almadın? Bunlar hep sahanın dışına çekildi. Takım o kadar böyle şeysiz gitti, sahipsiz gitti Evet. turnuvaya. Sahip yoktu. Ya Türkiye'de ben hiç İstanbul'un göbeğindeyiz. Ben hiç milli takım turnuvaya mı gidiyor? Euro 2024 başlıyor. Nereye gidiyor? Kimsenin haberi yok. Hiç yani böyle bir coşku yok. Bunu hep söyledik zaten baştan bu yana. Yani çok olumsuz Neden şeyler. hocam? Bunun Federasyon. sebebi neydi? Bunun sebebi neydi? Hocam işte bunun sebebinin baş Ben şöyle sorumlusu defterimi de alacağım. sağ olsun Ali Koç. Ali Koç bu sene Değil mi futbol hocam? hep futbolu sahanın dışına çekti. Bu milli takıma kadar da yansıdı yani. Bunu herkes biliyor. O kadar dışarı çekti ki futbolu. Çok kötü bir sezon geçirdik. Yani bitmesini dört gözle bekledik bu sene sezonun bitmesini. Bu futbolculara da yansıdır, Evet. sahanın içinde de yansıyor. Maçlara çıkmaması, hep sahanın olayları, Galatasaray aleyhinde atmalar. Bunlar hep milli takım sahipsiz kaldı. Federasyon kendi derdine düşmüş, federasyon seçim derdine düşmüş. Takımların işte gönlünü almaya çalışıyor. Bu halde milli takım Kamp gerçekten şu kadrosunda an kamp kadrosu öncesi Semih Kılıçsoy'un bir olayı vardı. tabii Semih tabii Kılıçsoy tabii. olayı patladı. İşte neden almadın, neden alt lige Evet. şeye gönderdin, takıma gönderdin gibi böyle bir Çok Beşiktaşların orada olumsuz. serzenişi oldu. Evet, çok olumsuz gitti yani takım oraya. Gerçekten iyi gitti. Yani o kadar kötü gönderdik ki milli takımı. Zaten bu çocuklar hep genç. Turnuvanın Mutlu Hocam da dedi işte en genç takımıyız yani. En genç takımı. Ya bu takım biz Dünya Kupası elemelerinde bir 4 sene sonra diğer Avrupa Kupası'nda yani o kadar güzel olur ki. Bir de bu çocukların çoğu kendi takımında direkt oynamıyor. Oynasa devamlı turnuvalarda oynasa Avrupa maçları oynasa bunlar 2-3 katı koyar üzerine zaten. En büyük eksikliğimiz takımın çoğu kendi liginde direkt oynamıyor kendi kulüplerinde. O da bir şey dezavantajımız oldu. İşte
hocayı biz yerden yere vurduk. Bu hoca bize olmaz. Bu hoca hiç yani biz doğruları yapacak. Turnuvadan sonra konuşacak diyen yok. Maç günü ilk maç bitiyor. Ertesi gün herkesi yerden yere vuruyoruz. Ya Galatasaraylıları şu anda sevmeyen Fenerbahçeli Beşiktaşlar var. İstemiyorlar milli takımda kardeşim. Şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe bir olmuş zaten. Kardeş takım gibi olmuşlar. Vay Barış Alper niye saçını boyuyor? Vay işte bundan futbolcu olmaz. Helal hocam geçmiş olsun. Sağ olasın. Vay vay işte Kerem niye böyle? Vay hocam böyle olmaz. Biz yani şu milli takım ben o gün de dedim yayında. Şu forma hocam, şu çocuklar üstten forma asker formasıdır benim gözümde. Asker askerdir. Bu çocuklar da Türkiye'yi temsil Evet. ediyor. Asker formasıdır bu. Milli forma asker formasıdır kardeşim. Asker kıyafetidir. Biz bu gözle göreceğiz. Nasıl Mehmetçi hiç seçiyor muyuz? Bu buralı, şu şuralı, bu bönden, bu şönden diye hiç seçiyor muyuz Mehmetçi? Asker bizim asker. Bu çocuklar da şu anda milli takım ay yıldızı temsil ediyor. Hangi takımda olursa olsun. Hepsinin alnından öpeceğiz tabii. Yazık günah. Bunlar daha genç ya bu çocuklar ya. Bir yerden Evet. yere vuruyoruz, yerden yere vuruyoruz. Yani bak futbol konuşamıyoruz, başarıyı konuşamıyoruz. Hocam şunu Ha, diyebilir miyiz? evet, Şunu evet. diyebilir miyiz? Süper Lig'de Galatasaray'ın başarısı milli takımın başarısı diyebilir miyiz? Tabii yansıdı. Yansımaz olur mu? Tabii. Yansıdı hocam. Çok iyi yansıdı. Yani Yani Fenerbahçe'nin başarısı da hadi bak Ferdi Kadıoğlu çok iyi. Hep aynı şeyde gittiler. Barış çok iyi üstüne koyarak gitti. Abdülkerim maşallah yani şeytan kulağına kurşun bak. evet. Yani sahanın her yerinde vardı gerçekten. Kaan Ayhan öyle. Yani Hocam futbolcu çok tek tek özür saymaya diliyorum. gerek. Şu an Evet. şu an a- ş- şu an anlık 44 izleyicimiz var. Hepsine merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. 85 olduk hocam. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum hepsine. Evet Adnan hocam buyurun. Burada UEFA'nın Türkiye çifte standart uygulamıştır hocam. Bunu yazabiliriz. Her yere yazarız. UEFA Türkiye'ye çifte standart uyguladı. Yani Türkiye'nin önünü kesmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Dünkü maçın hakemi zaten konuşmaya gerek yok. Fransız. Ya arkadaş o Evet. Hollandalı futbolcu önce Samet'i Görsellerimiz var sakatladı. hocam. Hocam 112 kişi Tabii olduk. Siz evet. Evet. Samet'i sakatlıyor. Ondan sonra Kaan'ı sakatlanıyor. Aynı pozisyonda Buyurun yani. devam et. Ne kart var ne faul var kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Bak Samet sonra sakatlandı. Oyunu terk etti. Adam yani aynı pozisyonda iki kişiyi sakatlıyor. Hakem hiç kırmızı kartlar var. Göstermiyor. Yani bizim zaten önümüzü Merit Şimdi Demiral'a bulacağım hocam gösterilen onları. evet. Yazık günah şu kart değil mi Evet. Hocam kardeşim bak. ya? Hocam Evet şu şu kart değil pozisyona mi ya? bakar mısın ya? Yani şunu Evet. dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ligde, hangi müsabakata olursa olsun şu hareketin karşılığı net kırmızı karttır hocam yani. Net Evet. kırmızı kart Evet. hocam. Hocam bu çocuk sarı kartla da oynuyor zaten bu dakikalarda öyle biliyorum yanılmaysam. Evet, evet. Sa- Yani sarı ikinci kartla sarı oynuyor. kartı görse kırmızı kart görecek yani. Evet. Evet. Yani direkt kırmızıyı bırak sarı bile gösterilse kırmızı kartla oyunun dışı kalması lazım. Yani bu Evet. kadar olmaz hocam. Bu kadar sertler takımı bezdirdiler yani. Çok sert oynuyorlar. Hakem hiç bizim lehimize faul çalmıyor neredeyse. Direkt oynatıyor direkt. Yani ben dedim yani maçı götürecekler. Evet. Şimdi hocam 70. dakikaya kadar biz ne olursa olsun hakeme rağmen UEFA'ya rağmen biz bu turnuvayı almalıydık hocam. 70. dakikada 1-0 öndeyiz bak. Hoca hoca geç kaldı oyuncu değiştirmekte. Aynen öyle. Şimdi Alamamasının hocam sebebi ne hocam? Sen topar. Evet hocam buyur. yani bence yani benim görüşüm çok yorulduydu. Kenan artık gerilerde kalmaya başladı. Kenan'ı oyuna almalıydı. Birkaç futbolcuyu değiştirmeliydi. Yani dinamik mesela Cenk'i falan almalıydı o 60. dakikalarda hocam. Alabilirdi yani bizim Kerem Evet. Aktürkoğlu'nu. Bunları 60. dakikada oyuna en az bu iki futbolcu sokmalıydı. Hocam zaten futbolda şey vardır. Başlayan 11, bitiren 11 diye. Hocaların işi bunları seçmek zaten. Başladığı Evet. bir 11 ile bitirdiği 11 farklı olmalı.
Bu maçın gidişatına göre değişir. Yani öndeysen ona göre işte bitiren kadro ayarlarsın sona doğru. İşte mağlupsen ona göre bir bitiren kadro ayarlarsın. Hoca geç kaldı. Yani ben maç esnasında dedim yeter oyuncu değiştir. Hoca diyorum yani ben televizyonun karşısında bağırıyorum. Çünkü yoruldu Evet. Kenan. Kenan gidemez oldu. Kenan adam geçemez oldu. Yoruldu. Sert oynuyorlar. Sakatlıklar var. İşte bu hocayı ben bu konuda eleştiriyorum. Yani her maçta biraz geç futbolcu değiştirdi. Nedense bilmiyorum. Onun da bir sistemi var. Mesela 4-6-0'da çok ısrar etti. Yerine göre hocam bunu değiştireceksin. Yani uyarlayacaksın maç esnasında, maç şeyinde. Barış Alper yine maşallah var. Hocam Yani çok özür müthiş Barış diliyorum. Alper. Bir Evet. virgülünü alabilir miyim? Tamam. Ee, Anlık 651 kişi izliyor şu anda yayınımızı. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Spor Türk Dijital ailesi olarak bu sezon yani yeni sezon 762 kişi olduk hocam. Şöyle milli tabii yorumlarımızı yapıyoruz. Yanı sıra Süper Lig'le ilgili de canlı yayınlarımız olacak maç sonlarında. Ee, Her zaman sizlerle birlikte yayınlarımız olacağız. 870 kişi. Arkadaşlar bir beğeni ve aboneliğinizi alırız diyorum. Bizler de motive olalım. Buyur Adnan Hocam. Çok özür diliyorum. E, Ya benim Böldüm hocayı seni. eleştirdiğim konular budur yani. Yani futbolcular erken işte hocam Evet. 60'ın dakikalarda artık bizim oyuncu değiştirme saatimiz gelmişti bu maçta. Hocam ikinci yarıya başlarken al. Bak Weghorst'u aldı Hollanda ikinci yarıya başlarken ve çok diri yaptı ileriyi gördüysen. Weghorst da çok hırslı bir futbolcu maşallah kardeşim. Nasıl bir insan yani? Çok hırslı. Evet. İşte o hırs bizde de olmalı. Bizim futbolcularda da Hocam olmalı. Aynı. Vegors'tan sonra Ya zaten ikinci yer. Evet. İkinci yarı Weghorst'tan sonra zaten takım direkt ciddi anlamda Hollanda ataklarını geliştirmeye ve tabii daha fazla tabii. yoğunlaştırmaya başladı. Hocam 1095 kişi oldu aynı anda şu an canlı yayınımızı izleyen. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Mutlu hocam sen neler demek istersin? Evet, Adnan Hocam'ın söylediklerine noktasına virgülüne kadar katılıyorum. Yani şimdi burada hocamızın tabii ki bu maçı okumuş olması gerekirdi. Özellikle ikinci yarısı için söylüyorum. E, Ancak burada şöyle bir durum da söz konusu. Yani 60. dakikaya gelmişsin. Yani son yarım saat hiç oyuncu değiştirmemişsin. Yani orada e, yani maç esnasında da sizinle yapmış olduğumuz görüşmede ben bunları belirtmiştim. Yani 6-7 dakikada bir Hollanda yüklenmeye başlamış, baskıyı kurmuş. 5-6 dakikada, 6-7 dakikada bir oyuncu değiştirmiş olsa yani oyunu soğutsa belki de Hollanda'nın hızını keseceğiz. Belki de yani oradaki baskı bir nevi duracak. Yani Montella bunu düşünemediyse arkasındaki yardımcı hocalarımız yani Selçuk Şahin var, diğer hocalarımız var. Yani bunlar ikaz edebilirdi veya bir takım şeylerde telkinlerde bulunabilirdi diye düşünüyoruz yani. Yani Kenan mesela sahada gezinmeye başladı artık. Yani bunun yerine bir Kerem o 60'lı dakikalarda alınmış olsaydı taze kan daha canlı, daha diri tutabilirdi takımı. Öyle düşünüyoruz. Onun haricinde yine yani yapılan değişiklikler isabetli, güzel. Cenk Tosun da yani doğru bir değişiklik. Ama işte zamanlama çok kötü oldu yani. Biz orada galipken yani bunları yapacaktık. Tek tek yapacaktık. Oyunu soğutacaktık en azından. Oyunu soğutacaktık en Hocam azından. peki Ama maalesef bunu yapamadık yani. şöyle soruyorum size. Peki şöyle soruyorum size. Yani her şey hocanın oyunculara vermiş olduğu taktikle mi ilerliyor hocam? Şimdi hepimiz futbolun içinden geliyoruz. Yani saha içerisinde oyuncular kendileri de yani nihayetinde mesela Hakan Çalhanoğlu'na maçtan sonra sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Hakan çok fazla yaslandığınızı düşünüyor musun? Hani çok ikinci yarıda özellikle 1-0 öndeyken çok geriye yaslandığınızı falan düşünüyor musun? Gibi bir soru geldi. Evet dedi, düşünüyorum dedi. Öyle de oldu dedi. Yani peki oyuncular bunu görebiliyorsa saha içerisinde neden inisiyatif almadılar? Ben onu anlamadım hocam. Şu an itibariyle 1251 kişi
izliyor hocam bizi. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğeni ve aboneliğinizi unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani oyuncuların kendileri de inisiyatif alma noktasında ilerleyemezler miydi hocam? Maçı bitiremezler miydi? Ya şimdi Barış Hocam tabii ki doğrudur. Yani kendiler de yani bir takım şeyleri artık kontrolü her ne kadar sağ kenarından taktikler verilse de kontrolü kendi ellerine almaları gerekirdi. Bu kadar yaslanmaya gerek yok. Bu kadar yaslanmaya gerek yok. Yani tamam barışla uzun toplarla çıkılmaya çalışıldı. Yani yine de bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yetersiz kalındı. Yani bu kadar yaslanma olmayacaktı. Yani ki Hollanda'yı bir daha biz böyle yakalayamayacağız. Evet. Hollanda iyi değil yani. İyi değildi yani. Dünkü maçta iyi değildi yani. Gerçekten iyi değil. Tamam ikinci yarının gol atana kadar falan attıktan sonra daha doğrusu 60. dakikadan sonra son yarım saati baskılı oynadılar. Kabul ediyoruz. Ama bu Hollanda her zaman bu şekilde futbol oynamaz yani. Yani elimizden kaçırdık maalesef. Yani diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani keşke yarı finali görseydik diye düşünüyoruz. Takımımız gerçekten takdire şayan, başarısız değil. Hepsini ayakta alkışlıyoruz. Hepsi genç futbolcularımız. Az önce söylediğimiz gibi ilerleyen süreçte önümüzdeki dönem 2 sene sonra Dünya Şampiyonası eleme maçları başlayacak. Yani Dünya Şampiyonası başlayacak. Önümüzdeki süreçte Dünya Şampiyonası maçlarında veya daha sonraki Avrupa Şampiyonası maçlarında yine bu kadro birkaç değişiklikle devam edecek. Yani ve o turnuvalara kesinlikle damga vuracağımızı düşünüyorum yani. Kişisel olarak futbolcular tek tek anlatmaya gerek yok. Hepsi ayrı ayrı yani bütün özverilerini sahaya yansıttılar. Hepsini kutluyoruz yani. Yani buraya kadarmış diyelim. Evet. Adnan hocam geleceğe dönük senin düşüncelerin neler? Hocam geleceğe dönük ben Montella'da devam edilmesinden yanayım. Gerçekten Montella yani İtalyan ekolü oturtturmaya çalışıyor. İnşallah bunlar da işte genç futbolcularımız. Ben ondan dolayı umutluyum. Yani Evet. genç olmamız. Dedik ya maçı tutamadım falan diye. Hocam tecrübesiz. Futbolcu daha tecrübesiz. Yani fazla turnuvalar, Evet. yabancı takımlarla oynamamış futbolcular ağırlıktayız. Biz şimdi şunu yapabilirdik hocam 60. dakikalarda. Onların defansı da çok çıkmaya başladı. Üzerimize geliyor. Biz işte o defansı çıkarmamak için Cenk Tosun'la Kerem'i almalıydık. Bak. Çünkü bu iki futbolcu onların defansını çıkarttırmazdı. Yani yıpratırdık biz onların defansını. Bu kadar rahat Yani oynayamazlardı. önde Tabii, presle heh, topu tutarak sağa sola çevir tabii, falan böyle tabii. kontrollü bir tık daha yani önde kontrollü yani rakip Bak, alanda kontrollü. aynı bak. Biz kendi alanımızda çok fazla kontrol. Evet. Çok geriye çekildik. Çünkü Kenan falan yoruldu. Barış tek başına ne yapsın orada? Artık onların defansı neredeyse orta sahaya kuruldu. Orta sahada devamlı bizim üzerimizdeler. İşte bu oyuncu değişiklikleri zamanında olsaydı Kerem'le Cenk aynı Cenk Vegors'un olayını yapacaktı yani. Onlardaki olayı Cenk yapmış olacaktı bizde de. Onların Evet. defansını yoracaktı. Evet. Onlar rahat çıkamazdı. Çünkü Kerem de çok süratli. Atılan her top da arkaya gidecekti. Onlar bu rahatlığı görmezdi. Biz bu maçı biraz daha sistemli oynasaydık 2-3-0 yenerdik. Bak o kadar eminim bu maçı alırdık. %100 Adnan alırdık. Hocam, Adnan Hocam burada Evet. şunu da belirtmek istiyorum. Yani burada hakemin de fonksiyonunu göz ardı Çok etmemek büyük. gerekir. Yani Çok büyük. hakem kesinlikle maçın genel anlamda geneline baktığımız vakit bütün takdir haklarını Hollanda'dan yana kullandı. Yani kartlar konusunda e, yani bizim lehimize verilecek kartları vermedi veya yani çok geçiştirdi öyle söyleyeyim yani. Yani en az 2 tane kırmızı kart çıkması gerekirdi. Yani 3-4 tane sarı kart hatta ikinci sarı karttan yine kırmızı kart çıkması gereken pozisyonlar var yani. Hakem burada resmen maçı yani Hollanda'ya verdi yani bu şekilde Aldı yani. Hollanda'ya verdi. Aynen öyle oldu yani. Yani hele Hocam Mert zaten Müldür'e Hocam yapılan bir ikinci pozisyon yarıdan yani az önce gösterildi ekranda yansıdı. Kesinlikle tabii ve canım kesinlikle kırmızı kart ya. Başka hiçbir yüz, açıklaması yok yani. Evet şu yüzde pozisyon yüz yani kırmızı kart. %100 evet kırmızı kart abi. evet aynen öyle. Yani hakemin de fonksiyonunu bu maça göz ardı etmemek lazım. Yani takımı bizim takımı yani milli takımımızı
oyundan bayağı düşürdü veya yani sahaya Doğradı etki yani etti hocam. yani. Doğradı yani. Evet, Takımın aynen öyle oldu. doğranmasına Aynen sebep öyle oldu oldu. yani. Evet, Fransız hakem. Yani dün de söyledik resmen burada özür diliyorum konuşmanızı kesiyorum ama burada resmen İngiltere İspanya finalinin oynanması sağlanmaya çalışılıyor. Tabii Hollanda'yı da canım onu. Tabii haftaya Hollanda'yı Perşembe derler. günü Hollanda'yı da eleyecekler yani. Evet Yani bu evet bir nevi Hollanda'yı da. uluslararası siyasetin de işleyişi diyebiliriz yani. Hocam Evet. Peki bak bu hocam türlü şöyle soruyorum. evet Şimdi UEFA'da bizim de yetkililerimiz var. Doğru mu? Bir tanesi var. Fenerbahçe TFF başkanlığına adaylığını koyan ve Fenerbahçe Kongre Servet üyesi Yardımcı. Servet Yardımcı. Hocam peki yani mesela Mert ceza verilirken e, Merih Demiral'a, hocam Merih Merih Demirel ceza Demiral'a, evet. verilirken evet yani içeriden yani bu tarz müdahaleler veya işte siz bu cezayı veremezsiniz işte ikili ilişkilerini kullanma falan filan yani her başarılı işte ön plana kendilerini müdahil olmuyorlar hocam, olamıyorlar yani dinleyen mi yok, nedir hocam mesele? Hocam şimdi Servet Yardımcı tabii bir Şener Erzik değil. Şener Erzik biliyorsunuz yani UEFA'da çok etkili bir isimdi. Evet, Servet Evet. Yardımcı o kadar yani isim değildir orada, etkisi yoktur. Yani gücü yetmez. Gerçekten şu anda gücü yetmez. UEFA Başkanı aday olurken Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanımıza ricaya geldi hocam. Beni destekleyin diye. evet, Tabii evet, Jefferson geldi burada yani yardım istedi yani. Beni destekleyin diye. Recep Tayyip Erdoğan başkandan yardım istedi. Ya ne oldu evet, kardeşim? Bizim önümüzü kesiyorsunuz. Hocam ben şunu diyorum. Biz her zaman bak Süper Ligimizde de diyor. Bak bir Adana Demirspor, bir işte Göztepe, bir Diyarbakır böyle bu türlü takımlar, taraftarı olan takımlar lige lazım diyoruz değil mi? İstanbul'dan fazla takım evet. olmasın. Niye diyoruz? Heyecan getirir. Seyircileri vardır, coşkulu. İşte burada da bir Türkiye, bir İsviçre heyecanlı takımlardır. İngiltere bitmiş zaten abicim. Taraftarı bile doymuş. Evet. İtalya doymuş. Bunlar Evet. heyecan vermez UEFA'ya. UEFA'ya Türkiye gibi takımlar lazım, ülkeler lazım kardeşim. Evet. Yeni heyecanlar, Hocam yeni öyle taraftarlar diyoruz lazım. da öyle diyoruz da bak şimdi şuraya geleceğim bak. Bak yani maçın ev sahibi Alman polisinin Türk taraftarlara uyguladığı mobbingi göstereceğim ben şimdi birkaç fotoğrafla. Şimdi burada işte bir bayan işte Çocuklar, muhtemelen evet, ya çocukları, kardeşleri ya şunlara bak. çocukları falan böyle. Evet. Evet. Yani yapılan muameleye bakar mısın? Yani neymiş işte bozkurt işareti yapıyorlar falan diye bunları almaya çalışıyorlar. Bunlar gibi daha birçok kare ve fotoğraf var elimizde ama yayınlanan. Şu an biz iki tanesini atalım. Ne demek istediğimizi izleyiciler anlıyor zaten. Avusturya'nın Evet. başkenti Viyana'da dün bütün turnuvanın maçlarının gösterildiği merkez televizyon ekranı dün karartıldı yani mobbing uygulandı. Hiçbir şekilde Hollanda Türkiye maçı gösterilmedi, izlettirilmedi yani. Dolayısıyla Yazıklar olsun. ben Evet. yani bunlar hep siyasi ve çifte standart yani bunlar gerçekten hani Türk taraftarlarına yapılan bir özellikle Türk taraftarlara yapılan bir mobbing yani. Hocam Haçlı Dolayısıyla oyunu işte. artık Haçlı oyunu devam bundan ediyor. Heh. vazgeçilmesi lazım ama maalesef UEFA'da da bu tarz işler var. Ama ülkelerinde hocam bu saydığım ülkelerde terör Evet. örgütleri cirit atıyor kardeşim. Niye sesiniz çıkmıyor hiçbirine? Terör Evet. örgütleri cirit atıyor ülkelerinde. Ofisleri, Evet. büroları var. Bilmiyoruz mu? Evet. Şöyle bir hocam Evet. mesajlar gelmeye başladı. Metin Bey, öncelikle Mutlu Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletip herkese iyi akşamlar diliyorum. Maç analizi ve yorumlarınıza tamamen katıldığımı belirtmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Metin Bey. Bizler de Teşekkürler size Metin yayınınıza kardeşim. Çok sağ olasın. desteğiniz için sağ olun. Rahatsızlığım biraz düzeldi. İyiyim şu an. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok sağ olun.
Evet Adnan Hocam buyur. Yani hocam işte UEFA'nın Türkiye'ye uyguladığı çifte standart. Zaten biz Avrupa ülkelerden, bu Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den biz şey beklemiyoruz ki zaten. Bunlar zaten gerçekten bizim düşman ülkelerimiz bunlar. Bunlar hep biliyoruz. Yıllardan beri, yüzyıllardan bu yana bunlar biliyor. Bunlar bizi her zaman önümüzü kesmeye çalışırlar. Başarımızı istemezler. Ama biz UEFA'ya, Dünya Kupası'na ve UEFA'ya lazım bir ülkeyiz kardeşim. Her zaman. Biz Müslüman ülkeyiz ama tüm dünyaya biz lazımız. Çünkü bizim taraftarımız coşkulu. Dünyanın her yerinde bizim Hocam insanlarımız var. UEFA şimdi bak hocam bak Evet, şimdi Kupa Amerika var. İşte ne bileyim evet. Asya falan var. Bir de böyle Orta Doğu'yu mesela ilgilendirecek. Mesela Rusya'yı da çıkardılar. Kendi şeyini kurabilecek bir şey yok mu? Böyle bir oluşum olsa nasıl olur? Şu Ne diyorsunuz? Yani kendi zamanında şöyle Asya belli başlı Kupası'na bizi ülkeler yani. davet ettiler ama biz Avrupa'yı kabul ettik. Asya'ya bizi kabul ettiler. Çünkü bizim yarımız Asya zaten Evet. ülkemizin yarısı. Yarıdan fazlası hatta. Biz Evet. 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 Avrupa'yı tercih ettik yani ülke olarak. Yoksa biz Asya'da da oynayabilirdik. Asya Evet. denince ta Çin de bunun içine girer. Her Uzak Doğu Evet. da girer. Fark etmez yani evet. Yani olur Peki ama güçlüyüz. Yani Merih Demiral'a verilen cezadan sonra benim şöyle bir önerim var Türkiye Futbol Federasyonu'na. Formanın bir tarafında ay yıldız, diğer tarafında da diğer ülkelerde olduğu gibi Bozkurt logosunu yerleştirip Bozkurt logolu formalarla bundan sonra maçlara çıkılsın gibi bir önerim var benim. Buradan da sesleniyorum. Ulaşırsa TFF yetkililerine bu önerimizi de umarız değerlendirirler, kabul yani ederlerse de çok seviniriz diyorum. amblemimiz Mutlu Hocam, olsun. Amblemimiz olsun amblemimiz yani o. olsun. Evet. Evet. Aynen öyle. Mutlu Hocam ne diyorsun bu konuda? Senin düşüncelerin neler? Yani hocam olabilir ama olayı farklı boyutlara da taşımamak lazım. Yani şimdi oradaki Bozkurt işaretinin Avrupa ülkelerine bir türlü anlatamadık. Yani Türklük ifadesini, Türklüğü ifade ettiğini ısrarla onlar da yok siyasi yönden sağ radikal bir grup partiyi temsil ettiğinden falan bahsediyorlar falan. Halbuki yani yıllardır bütün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil diğer Türk ülkelerinde de Bozkurt işareti kullanıldığını yani Türklüğün sembolü olduğunu yani bilmeleri gerekir. Ha, kullanılabilir mi forma üzerinde? Kullanılabilir. Yapılırsa kullanılabilir. Niçin yani Fransa horozu kullanıyor da işte ne bileyim e, diğer Hollanda ülkeler aslanı kendi kullanıyor. diğer Aslanı ülkeler kendi kullanıyor. figürlerini kullanıyorlar da biz niçin Almanya kullanamıyoruz kartalı yani? kullanıyor. Bize Evet. gelince mi evet bize gelince mi yani bu şey oluyor radikal bir simge olmuş oluyor. Hocam Yani kurt da bir resmen şey yani. burada Diğer hayvanlar gibi. evet, Yani kurt bir evet şeydir yani. resmen burada yani ülkeye karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir sistemli bir baskı, mobbing var yani durum bu Hocam yani. bahane arıyorlardı. Bahane Evet evet arıyorlardı. aynen öyle. Ha, Ya bahane şimdi arıyorlardı. Avrupa Birliği'ne şimdi şöyle Adnan Hocam Avrupa Birliği'nde de girişinde de yani Almanya 100 milyon nüfuslu bir Almanya karşısında ikinci bir güç ülke olan Türkiye'yi yani 85-90 milyon nüfuslu olan ikinci bir güç ülkeyi istemiyor. Dikkat edin İstemezler. Avrupa ülkelerinin nüfuslarına bakın. Hep 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon. Bilmiyorum Barış Hocam bu konularda sen belki nüfus 2 milyon, konusunda bir daha büyük. milyon. Aynen öyle. Yani kendisi gibi Hocam öyle güçlü öyle. 100 milyon nüfusu olan Almanya kendisi gibi karşısında bir ikinci güç istemiyor. Yani orada kendinin kullanacağı özellikle Almanya'nın kendinin kullanacağı parmağında oynatacağı bir şey ülkeler olsun Hocam istiyor yani. Avrupa Parlamentosu'nda eğer Türkiye bir de şöyle bir durum var. Türkiye Avrupa Birliği'ne alırlarsa Avrupa Parlamentosunda milletvekili sayısı olarak en fazla bir iki Tabii. ülkeden birisi Temsilatlı olacak. olacak. Yani Evet. tamamıyla bu Haçlı zihniyetinin önüne geçmiş olacak. Yani sürekli Evet. bloke edecek bazı şeyleri ki Macaristan zaten genelde Türkiye'nin de isteği doğrultusunda birçok konuda hep şey koymuştur. Blok koymuştur.
Yani Evet. şerh koymuştur. Birçok maddeleri de Avrupa Birliği bu yüzden geçirememiştir aslında Türkiye ile ilgili. Birçok madde aslında olumsuz şeyler vardı ama Türkiye'yi destekleyen bir Macaristan'ın orada olması Orban yoluyla tamamen Türkiye'ye büyük ışık açtı. Ama tabii Türkiye'nin de eğer Avrupa Birliği'ne girme gibi bir durumu söz konusu olmuş olsaydı çok büyük bir güç olurdu Türkiye. Ve şunu da ekleyeyim. Türk halkı Avrupa halkına nazaran çok daha ülkesini seven, ülkesine bağlı, her ne kadar ekonomik anlamda çok büyük zorluklar çekse de vatanının toprağının bir karışını hiçbir şeye değişmeyen bir toplum olduğundan dolayı da Türk halkını ve daha doğrusu Türk Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni bu anlamda Avrupa Birliği'nde istemiyorlar. Bir, ikincisi zaten Müslüman bir ülke her şeyden önce. Müslüman bir ülke olmasının da en büyük engellerden bir tanesi de o. Onun dışında bir bakıyorsunuz 3. dünya ülkelerini bile yani 3. dünya ülke yani gittiğinizde şehre hiçbir şeyi olmayan, ekonomik anlamda çok kötü olan, sadece Türkiye'ye sınır ülkeler veya kendilerine Rusya'ya sınır ülkeler, böyle belirledikleri bazı sınırlar var. Oralara sınır olup onların askerliğini yapabilecek ülkeleri Avrupa Birliği'ne almayı tercih ediyorlar gibi bir takım etkenler. Gürcistan, Ukrayna gibi işte. Evet, Adnan Hocam. Ya yayınımız da bugün biraz ara ara gidip geliyor. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Ses kalitesi nasıl bilemiyorum ama umarız bu konularda en yakın zamanda çözeceğiz. Hocam şu olay ve şu olay arasındaki ceza farkına ne diyorsunuz? Yani bir dakika. Yani şurada verilen ceza bir maç ve 30.000 euro gibi bir ceza var. Bir maçta ertelemeli yani. Bize gelince hemen böyle akan suları durdurdular. Her şeyi böyle bir anda hemen karara bağladılar. Ertesi gün falan. Hemen 2 maçlık cezayı da yürürlüğe soktular. Ne diyorsun Adnan Hocam sen bu konuda? Hocam önce bunlar, bu başta UEFA, FIFA, bu Avrupa ülkeleri işte, bunlar önce kendi içlerindeki ırkçılığı halletsinler hocam. Kendi seyircilerin içinde hala kendi futbolcularını Aynen ıslıklayan öyle. ırkçılar var. Sen ne diyorsun? Bizde Allah'a şükür o ırkçılık olmaz. Bizde Aynen her öyle. türlü renkten insan gelir oynar. Herkes özgürdür, rahattır. Biz ırkçılığı severiz. Biz insanı yaratandan ötürü severiz kardeşim. Biz böyle bir milletik. Bunlara bu dersi öğreteceğiz Evet. hocam. Bunlara Evet hocam. öğreteceğiz, zaman gelecek. Ha bunlar dediğin gibi zaten Meryem hocam zaten adaletsiz bir karar verildi. Ha para cezası olabilirdi ama maç cezası olmamalıydı. 2 maç çok aşırı. Öyle bir şey yok. Öyle bir kural yok hocam. Evet. Olamaz. Evet. Yani bu parmak Hocam işareti olsa nedir kardeşim? bile bu turnuvadan sonra evet. Tabii canım yani. Olur. Turnuvadan sonra olur. Diğer maçlarda olur. Hemen ilk maçta Hollanda maçına denk getiriyorlar. Kasıtlı Yani yapılan yerine tabii yerine oynayan Samet de çok güzel oynadı. Yani gerçekten kim kimin yerine oynuyorsa hiç aratmıyor. Sırıtmadılar. Gerçekten evet. makina gibiler. Ama işte tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Bir de hocam 1-0 iken direkten döndü şutumuz. 2-0 Tecrübesizlik da Evet. hocam, olacak biraz da yani. Evet. tecrübesizlik. Tabii Evet. tecrübesizlik. Turnuva tecrübesi yoktu Arkadaşlar futbolcularımızda. Kendi. yayınımızı beğenmeyenleriniz, arkadaşlar hala yayınlarımızı beğenmeyenleriniz varsa bir zahmet yayınlarımızı beğenirseniz bizler de motive oluruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Abone olmayanlar da abone olursa ayrı bir mutlu oluruz. Teşekkürler. Peki şöyle sorayım. Mutlu Hocam sen cevapla istersen bunu da. Evet. Merih Demiral'a verilen ceza milli futbolcularımızın Hollanda maçına daha motive ve daha istekli çıkması yönünde etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Yani bırak milli takımı, ülke olarak daha birbirimize sıkı sıkı sarılmaya başladık. Yani sarıldık. Bu bir şey oldu. Yani insanların birbirine daha çok kaynaşması, daha çok yani haksızlığa karşı bir duruş sergilendi. Hem taraftar bakımından ülke olarak hem de takım içerisinde de bu hissettik bunu yani. E,
bir birliktelik oldu yani. Daha güçlü, yani sıkı sıkı sarıldılar. Daha güçlü oynamaya çalıştılar yani takım olarak. Bunu sahada da gördük yani. Sahaya da yansıttılar yani. Merih Demiral'ın yokluğunu da Adnan Hocam'ın da söylediği gibi Samet kardeşimiz hiç hissettirmedi. Evet. Yani güzel de bir performans ortaya koydu. Attığı golle de kendini ispat etti yine. Güzel. Evet. Adnan Hocam, maç sonu tabii moraller bozuk. Bütün topçularımız üzgün. Fakat tabii yani anlık duygularla kapılıp ağlayanların başında kaptanımız, milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'ydu. Gerçekten duygularına engel olamadı ve e, e, ağladı. İnsani olarak tabii olabilir. Ne diyorsun hocam? Yani Hakan Çalhanoğlu'nun ağlaması, işte futbolcularımızın üzgün olması tabii doğal olarak takımı Hocam, etkiledi ama tabii bu arada tabii. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da maçtaydı. Maç sonrasında da futbolcularımıza, milli takımımıza soyunma odasına kadar inerek onlara desteğini hem fiziki olarak hem manevi olarak orada göstermiş oldu. Onları teselli etti. Ne diyorsun hocam sen bu konuda? Cumhurbaşkanı Azerbaycan programını iptal etti, gitti maça. Evet. Önemli programı vardı. Evet Onu hocam. iptal etti, gitti. Hocam, bu futbolcularımızın ağlaması bu maça motive olduklarını gösteriyor. Gerçekten çok Evet. motive çıktılar. Yani bize karşı yapılan Evet. haksızlık, yani bir Evet. birikimi, bir patlamasıdır bu. Biz millet olarak bize değil, ya sadece bize yapıldığı zaman böyle değil. Başka bir ülke takımında da yapsa biz aynı isyanı gösteririz hocam. Biz Evet. gerçekten böyleyiz. Yani bir Evet. başka takıma da aynısı yapılsa biz yine isyanımızı gösteririz. Biz tabii Meri'ye yapıldıktan sonra ülke olarak gerçekten birlik beraberlik olduk. Çünkü kardeşim, haksızlık ya. Yani futbola siyaset Evet. karışıyor. Karıştırmayın kardeşim. Bırakın ya, oynayan oynasın. Kim yenirse yenilsin. İstersen İngiltere 5-0 yenilsin. Yani bu Evet. İngiltere'yi, biz İspanya'yı, Fransa'yı bir yerlere sürekli getirmek için bizim gibi bu takımlar böyle hep süründürülecek mi? Haksızlık mı yapılacak? Öyle bir şey yok. Yani el elden üstündür. Yeri gelecek, biz İngiltere'yi de yeneceğiz İngiltere'de. İspanya'yı da yeneceğiz. O günlerde gelir zaten. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki biz birlik beraberlik olalım hocam. Biz motive olalım yeter ki. Bu ülke olarak, yani bu ülke, ben milli takım hocam kulüpler bazında alıyorum. Kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolculardan tut, hepsi böyle bir şemsiyedir milli takım. Bunların üstüne bir şemsiyedir. Biz bu Evet. şemsiyeyi Evet. açtığımızda hepsi bunun altında olmalı. Bu şemsiyenin altında olmalı. Tüm başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, ülke, halk, herkes bu şemsiyenin altında olmalı. Milli takım şemsiyedir üstünde. Biz bunu sağladığımız zaman inan bizim yenemeyeceğimiz takım yok kardeşim. Bizim Evet. yenemeyeceğimiz, dize getiremeyeceğimiz takım yok. Ben inanıyorum. Yani kritik şeyler oldu dediğin gibi. Tecrübesizlik, hocanın Evet. zamanında oyuncu değiştirmemesi, bunlar düştü. Yine de buna rağmen bak, direkten dönen şutumuz var. 2-0 Evet. oluyordu. 1-0 iken. Evet. Yani oluyor, futbolda bu türlü şeyler olacak. Yani tebrik ediyorum hepsini. Ben de öpüyorum tek tek alınlarından. Ağlama, anaların ak Evet. sütü gibi helal olsun gözyaşları. Yani bu Evet. bir inancın şeyidir hocam. İnanç zaferin boşalmasıdır yani. Evet. Evet. Ben bir de şunu gördüm hocam. Yani turnuva boyunca bu turnuvada özellikle tam olarak oyuncular bu maçta, özellikle bu maç nezdinde söylüyorum, Hollanda maçı nezdinde Montella'nın ne yapmak istediğini birinci yarı özellikle çok iyi algılamış ve anlamış durumdalar. Fakat ikinci yarıda Hollanda'nın ofansif yönünün çok hızlı olması ve tecrübeli olması, Weghorst'un uzun boylu pivot bir santroforun da oyuna girmesi, işte Hollanda'nın özellikle ve özellikle sol kanadında Gakpo'yu durduramamamız, yani Mert Müldür'ün olduğu tarafta bir Cody Gakpo var hocam. Gerçekten Önlem müthiş alamadı oynadı. işte O hoca. da Oraya önlem Hakan'ın alamadı oraya. Evet. aynen öyle. O da Tabii. Hakan'ın Inter'den arkadaşı, takım arkadaşı. Zaten maç sonunda da giderek Hakan'ı sarıldı ve onu teselli etmeye çalıştı. Evet.
Yani ben bu oyun anlayışının önümüzdeki turnuvalarda da etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü artık şöyle bir şey var. Şimdi her şey atak olduğu zaman, oyunun her anını atak oynadığın zaman turnuvalara çok çabuk da veda edebiliyorsun. Bizim Tabii. tek eksikliğimiz dünkü maçta ikinci yarıda dediğin gibi hocam oyuncu değişikliklerinin geç olması. Yani hoca biraz daha erken davranabilir değişikliklerde. İşte çok fazla geriye yaslanıp çok fazla oyunu kontrol etme gibi bir düşünceye kapılmamız. Ama ya bu da biraz da hocam turnuva tecrübesiyle de alakalı bir şey diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen yine de milli takımımızın alınlarından öpüyorum. Çok fazla yıpratmadan oyuncularımızı önümüzdeki turnuvalarda da onların başarılı olmasını canı gönülden diliyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. An itibariyle 687 izleyicimiz var. Arkadaşlar X hesabımızdan ortak yaptığımız canlı yayın. Bugün ortak yapıyoruz canlı yayınımızı. Bunu da size belirtmek istiyorum. X'ten izleyen izleyicilerimiz ve takipçilerimiz YouTube hesabımızdan bizleri de takip eder, abone olur, yayınımızda beğenirse teşekkür ediyoruz. Mutlu hocam, şimdi tabii şöyle de bir durum var. Şimdi buraları geçtikten sonra bu bizim yediğimiz birinci gol. Yani Evet. bu arkadaş gerçekten çok boş Boş kaldı. Çok boş kaldı hocam. de Çok rahat kafa vurdu. çok Evet. boş kaldı. Evet. Orada adam adama markaj yapamadık. Dolayısıyla bir anlık motivasyon bozukluğu, bir anlık markajdan kaçması gol yememize neden oldu. Ben şöyle devam edeceğim. Bu ikinci yediğimiz gol hocam. Burada da Mert'in ayağına değdi. Yani geldiler çok yüklendiler. Sağlı sollu işte orta o bu falan derken anlık yine orada Mert'in ayağına değen toptan golü şanssız bir şekilde golü kalemizde gördük. Pozisyon olarak bunları göstereyim istedim o anda. Hocam Van Dijk'la Barış'ın gerçekten maç içerisinde sık sık beraber olduğu birçok pozisyon oldu. Tabii Barış Van Dijk'a yani Premier Lig oyuncusu ki dünya çapında bir defans oyuncusu Van Dijk'a gerçekten zor anlar yaşattı. Zaten Van Dijk'la yapılan maç sonu röportajda da Barış sorulduğunda çok hareketli boğa gibi bir isinin olduğunu ve onu tutmanın gerçekten bu tip oyuncuları ve Barış'ı gerçekten tutmanın zor olduğunu fakat gol atamadığını da dipnot olarak kendi tarafına bir artı olarak da belirtti ama zorlu bir oyuncu olduğunu ifade etti. Şu pozisyonda zaten geçmişti. Attı topu gidiyordu. Tabii Sarı kart vücut olarak gösterdi. Evet. aynen vücudunu da koydu ve Barış'ı burada pozisyondan oyundan düşürmüş oldu. Şimdi burada da mesela bakar mısın hocam Van Dijk'in yüz ifadesine bakar mısın? Hani eyvah der gibi yani gidiyor yani hani formasından tutmuş aslanım Barış gidiyor yani. Sarı saçlı olan Hocam, işte. Yani. hocam hakem adaletli olsa Barış'ı takip etseydi 2-3 tane oyuncu oyundan atardı sadece yani onu izleseydi. Evet. Yani Tabii, adaletli tabii o olsaydı. da var Tabii. yani. Aynen, Barış'ı aynen çok öyle arkadan hocam. durdurdular. Çok faul yaptılar arkadan. Evet, evet. Onlar da Hollanda'da dersine iyi çalışmış. Yani kimleri tutması gerektiğini, nasıl bir oyun sergilemesi gerektiğini Tabii canım. Türkiye Tabii. karşısında tabii ki onlar da boş gelmemişler yani. Hocam Hollanda daha turnuva takımı yani daha tecrübeli. Yani her Ya ne tabii kadar ki yani ama en iyi üçüncülerden gelmiş olsa da nihayetinde turnuva takımı. Yani şey yapabiliyor. Bu tarz oyunları daha iyi oynayabiliyor yani. Hocam burada Samet'in kafa vuruşunda bak pozisyonu burada Arda çok şık güzel ve sağ ayağıyla yapmış olduğu ortada Samet'in vuruşu yani 3 stoper oyuncumuz, 3 defans Ben onu oyuncumuz diyecektim. da Üçü de stoper bak orada. aynen evet, hocam. Üçü de stoper aldıkları pozisyonu görüyor musun hocam? Çok doğru Evet. yerdeler
Yani biri Abi, vurmasa müthiş. belki Kaan biraz ileride kalacak. Belki vuramayacak ama arkasındaki Abdülkerim Evet. net pozisyonda hocam golü o da atma ihtimali vardı ve iyi de yükselmiş yani. Gerçekten müthiş bir gol. Burada tabii bu golün hazırlanmasında pay sahibi, en büyük pay sahibi Arda'ya da Arda. gerçekten Evet. tebrik ediyorum. Ve sağ Arda ayağıyla, maçın en adamı zayıf seçildi ayağıyla. zaten. Arda maçın Evet, adamı yani seçildi. evet, Geçen yayında da söylemiştik Barış Hocam. Arda'nın evet, duran toplardan, özellikle kornerden yapmış olduğu ortalar, evet. direkt altı pasın penaltı noktası önüne, penaltı noktasına, altı pasın tam çizgisine düşürmesi gerçekten mükemmel. Yani ben En daha iyi uzun yaptığı şey zamandır, hocam. Evet. evet, uzun zamandır böyle orta yapan bir futbolcumuza şahit olmadım. Yani Hocam bir gençliğimde defa bir ben değil yani, yapıyordum, bir de tesadüf Arda falan değil. yapıyor ya. Evet, aynen öyle. Yani gerçekten takdire şayan. Yani Arda kardeşimizi de buradan kutluyorum, tebrik ediyorum yani. Evet. Evet. Kaan da Nokta kusursuz atış. oynadı. Ee, Kaan da çok kusursuz oynadı. Evet. Hocam Kaan'ın Kaan soğukkanlılığı gerçekten tam falan, ben Kaan çok müthiş, çok harika. Soğukkanlılığına da Avrupa'yı yani hayranım hocam. gerçekten. Evet, çok müthiş bir Ya profesyonel şimdi Gerçekten gerçekten. Avrupa'yı. arkadaşlar, yani tek tek futbolculara sayacak olursak Tabii canım hepsi yani. birbirinden ayrı ayrı güzel futbol ortaya Bir koydular. Kenan Yani sönük kaldı hocam. Bir Kenan Kenan biraz, sönük evet, kaldı. evet, aynen öyle Yani oldu. Bir Kenan biraz sönük kaldı. Mert Günok bile, kalecimiz Mert Günok bile gerçekten evet. yapılması gereken, nerede müdahale edilmesi gereken bir top varsa onu da müdahale etmiştir yani. Bu O maçta en bile, büyük kalede bile, eksiğimiz bu evet. maçta en büyük eksiğimiz Orkun'du hocam. Ee, Evet. Yani evet. Yani diğerleri de Yani kötü oynamadı yani, evet. o Orkun daha Şu etkili pozisyonu nasıl oynuyordu. Geçen tabii. değerlendiriyorsunuz hocam? Hocam girmezse Mutlu hocam girmiyor işte. nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu Ee, ya olmazsa, Adnan Hocam'ın dediği gibi, olmazsa da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Orada mesela diğer pozisyonda da Zeki'nin vuruşu vardı. Yani Abi. olmuyor yani. Yapacak bir şey yok Semih'in yani. Semih'in vurduğu bir pozisyon var. Ondan da Evet. O mesela hocam hani aslında Semih'e çarptı o top. Avusturya maçında, evet çarptı da, Avusturya maçında Mert'in o son dakikada kurtardığı, hani planjon yaptığı bir Evet. pozisyon vardı ya böyle. Orada nasıl sevindiysek O da öyle bir şey, evet. Semih'e denk gelen yani orada da öyle üzüldük yani. İşte yani ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Evet. Burada da değerli kıymetli Türk takipçilerimiz, taraftarımız. izleyicilerimiz Büyük Türk taraftarımız orada. tar- büyük Türk taraftarı Spor Türk Dijital ailesinin Almanya Muhabiri. dan sorumlu muhabiri Evet. Kaan Bey. Kaan burada maç boyunca, bütün turnuva boyunca orada bizlere de hem destek açısından, izleyicilerimize de destek açısından oradaydı. An ve an bütün Resimlerle, gelişmeleri videolarla bizlere destekledi. aktardı. Evet. Evet. Resimlerle, videolarla bizleri de destekledi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Onu Artık öpüyoruz turnuvanın buradan. sonuna doğru öpüyoruz. Selamlarımızı da gönderiyoruz kendisine. Evet. Şöyle yine biraz daha vaktimiz var. Onun dışında hocam yani eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, önemli gördüğünüz, şöyle resimleri de böyle geçeyim ben. Aklınıza bir şeyler geldiğinde neler var hocam? Ne düşünüyorsunuz? Ben Şimdi öncelikle, tamam. buyur Tamam. Adnan Hocam, buyurun. Yok, devam et, Lütfen. yok sıkıntı. Yani ben Ben şimdi burada, evet. Mutlu hocam sen başla. Devam. evet. Şimdi ben Hollanda'nın bu futbolla yani işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama olur ki daha farklı bir futbol ortaya koyarsa İngiltere karşısında e, olabilir, şey yapabilir. Yani bir finale de çıkma şansı olabilir. Ama %90 ben İngiltere'nin finali göreceğini düşünüyorum. Hollanda'nın İngiltere da, İspanya'yı oynatırlar hocam. evet, Hollanda'nın da bir üçüncülük maçı yapacağını, üçüncülük, dördüncülük maçı yapacağını düşünüyorum yani. Büyük bir ihtimalle finalde İspanya ile İngiltere oynayacaktır yani. Anladım.
Pedro da yayınımıza geldi. Sağ olsun. İyi yayınlar, güzel bir yayın olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Pedro. Sağ olasın, var olasın. Hoş geldin. Sefalar getirdin yayınımıza. Pedro kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu arada Özde- kurdu da güzelmiş. Aynen özlettiriyor kendisini Pedro. Yalnız birkaç yayındır yok. Gerçi biz de yaz sebebiyle, yaz sezonu dolayısıyla biraz böyle ara ara verdik ama artık bundan sonra yayınlarımıza devam edeceğiz. Adnan Hocam buyur. Sen neler düşünüyorsun? Artı senin bundan sonraki turnuvadaki takımların şansları senin gözünde, nezdinde neler? Nasıl yani? Bu sene için mi? 2024 için turnuvada. Tabii bu sene için. Az önce bir şey diyecektin. Bir türlü hani Mutlu Hocam sen falan derken sen şimdi onu söyle istersen, arkasından da turnuvayla ilgili bundan sonraki maçları değerlendirebilirsin hocam. Ya ben geleceğimize yönelik işte takımımız genç olduğu için mesela Arda Evet. Güler daha fiziği oluşmadı. Evet. Daha yani fiziği yeterli değil. 2 sene sonra Evet. gerçekten çok iyi bir fiziğe sahip olacak. Real Madrid'deki antrenmanları kendine bakmasıyla çok güçlü. Bu Hocam bacak kasları falan. Evet. dünyanın en iyi takımında bana göre şu an Avrupa Tabii. anlamında ve artık İkisi, bunu da yapsın yani. Real Madrid'de de bu ikisi, kondisyonu yapsın yani. evet. 2 sene sonra Arda takımın babası olur yani. Çok sağlam bir futbolcu olur. Gerçekten. Şu anda daha fiziği elverişli Evet. değil. Kenan iyi topçu canım. Kenan'ı ben beğendiğim bir futbolcu. E, olmazsa olmuyor işte maça göre. Ferdi Hollanda'yı iyi ki seçmemiş. Hollanda'da olsaydı dün Ferdi daha daha değişik Evet, olurdu. o da var yani. Ferdi Hollanda'yı seçmedi biliyorsunuz. Evet. Orada Hollanda milli takım, A milli takımı Evet. Evet, seçti. evet. Evet. Tabii. Evet. Yani bundan sonra milli takımımız daha tabii bunlara Mert de katılanlar olacak. Avusturya'yı Daha şu seçmedi anda. mesela. Mert de Tabii. Avusturya Wien Tabii. altyapısından Evet. yetişme. Avusturya Wien, Evet. Avusturya'dan gelme. O da mesela Avusturya'yı Çok canım. Hakan falan da. çocuğu. Hakan Çalhanoğlu da Ailesini mesela de tanıyorum Almanya'yı ben. seçmedi. Evet yani. Evet. O da milli takımımızı seçti. Kendisine de teşekkür ediyoruz bu arada. Evet Şimdi Adnan hocam Hocam. ben dünkü maç izlerken bizim bu yurt dışında doğmuş büyümüş gençlerimiz işte Hakan gibi, Mert Müldür gibi, işte Mert gibi Evet. bu futbolcular dünkü maçlarda sokaklarda, Almanya sokaklarında ya da Avrupa'da ne kadar bir hava verdiğini gördüm. Yani sanki biz oraların hep ev Turnuvaya sahibi olumlu değil gibi. mi? Tabii Tabii. tabii. Sanki biz oraların Türkiye'nin dışına çıkmışız. Oralarda bizim evimiz gibi olmuş gibi hissettim bak. O Evet. sokaklar Evet. işte Hakan Evet. Çalhanoğlu'nun işte diğerinin aileleri, takım arkadaşları, çocukluk arkadaşları. O sokaklar sanki Türkiye'nin içi gibi gördüm ben Almanya'yı mesela bak. O çok güzel. Bu niye biliyor musun? İşte Evet. bu dışarıdaki büyümüş çocuklarda da milli takımımıza almamızın çok büyük faydası var. Çünkü oralardaki Tabii. taraftarı da alıyoruz. Tabii o çok önemli. Tabii. Mesela şu anda Hakan Tabii. Çalhanoğlu'nu destekleyen Alman da var yani. Bırak Türk'ü. Alman çocukluk Tabii tabii arkadaşları da tabii tabii var. tabii. Yani Tabii illa bir tabii Türk tabii olduğu tabii. için değil. Tabii bunlar çok Ya, önemli Tabii. şeyler yani. Adnan Hocam Hocam bir sadece de Türk milli takımda değil oynayan Türk vatandaşlarımız yani Türk kardeşlerimiz Almanya milli takımında İlkay Gündoğan, Emrecan, ondan Tabii sonra canım tabii. onun haricinde yani diğer takımlarda oynayanlar da var yani bunları da değerlendirecek olursak gerçekten e, yani Türk hocam futbolcuların, şu Türk emin olun şu gençlerinin da var. Bak şu da olmuştur. Emin olun. Bir İlkay mesela Hakan'ı arayıp maç öncesi başarılar da dilemiştir. Veya takım içerisinde diğer arkadaşlarıyla Tabii tabii. bir belki Tabii. görüntülü bir şey yapmıştır. Moral motivasyon olarak hani o da desteklemiş olabilir. Yani bu tarz şeyler de olabilir. tabii tabii. Bunlar da Evet. olmuş olabilir yani. Evet Mutlu Hocam. Ben şunu diyecektim. Şöyle çok pardon. Mesela stadın içerisinde olan taraftarımızın dışında bir de stadın etrafında en az 20-30 bin kişi falan da böyle stadın etrafında dışında olan Evet. seyirciler Tabii. vardı yani. Maça giremeyen seyircilerimiz vardı yani Tabii. milli takımı Aynen. Tabii. desteklemek. Orada Evet, dev dışında ekrandan olan. falan izleyenler, Alman Evet. basını dün şunu söyledi. Yani dünyanın her yerinden akın akın Berlin'e geliyor Türk taraftarlar diye manşetler attılar yani. Dolayısıyla gerçekten taraftarımızın olsun, ilgisi olsun çok büyüktü, çok iyiydi. Ama
her şeye rağmen elenmemize rağmen öyle diyeyim, bu turnuvadan artık elenmemize rağmen milli takımımıza bize gösterdikleri bu sevinç için, mutluluk için de yine teşekkür ediyoruz. Tabii bunun yanı sıra tabii eleştiriler de mutlaka olacaktır ufak tefek ama bunlara da artık olumlu bakacaklar, olumlu yönden algılayacaklar. Evet, eleştiri de olmalı ki artık zaten biliyorlardır ama yine de tabii ben hani morallerini bozmamaları adına. Bir de hocam bu oyuncular, şöyle bir şey var. Yılın 12 ayı hemen hemen aşağı yukarı hiç dinlenmeden futbol oynadılar hocam. Antrenman yaptılar, futbol oynadılar bu sezon. Tabii. Yani 2023-2024 sezonu boyunca sürekli futbol oynadı bu oyuncular. Daha dinlenmediler. Belki şimdi böyle bir iki hafta falan dinlenip ondan sonra kamplara, kendi takımlarına, kamplarına katılacaklar. Barış hocam geçen Yani sene böyle de Galatasaray bir durum var yani. Temmuz'da Avrupa maçına başlamıştı. Temmuz'da başlıyordu işte. Düşün yani. Evet. Evet hocam. Tabii. Ön elemelere başladı. Evet. Futbolcular işte yani helal olsun yani. İyi dayanıyorlar gerçekten. Bak Pedro güzel bir şeye değinmiş. Diyor ki tüm takımları Afrika kökenliler sırtlıyor bu Tabii canım. turnuvada. Bu da bence futbola yansıyor ve eski turnuvalar gibi güzel maçlar çok az çıkıyor bence demiş. Çok haklısın, çok doğru söylüyorsun, çok iyi bir yere değindin. Ya bakıyorsun hakikaten takımların kadrolarını falan mesela ya şu şekil mesela geliyorlar resim çektirmek için. Bir bakıyorsun Fransa mesela hepsi yani siyahi yani. Siyahi oyuncular. İşte Hollanda'ya bakıyorsun. İngiltere. İngiltere, Hollanda ne Hocam bileyim yani. Barış hocam ben geçenki yayında onu söyleyecektim. Bir siyahi oyuncu bizde mi Evet. yok diyecektim. Hiç baktık mı öyle bir istatistik? Çünkü bir Var siyahi Adnan oyuncu hocam. hangi Geçmiş takımda? dönemde Mehmet Yok yok Aurelio bu vardı. turnuvada. Ha, bu Yok turnuva şimdi için. diyorum bu turnuvada. Bu turnuvada Evet. diyorum. Yoksa Yok Kozanspor'da hocam Hamadi de bizde yok. vardı. Libyalı futbolcular vardı Vay. Kozanspor'da. Evet. Aynen. Buradan da Kozan Spor'umuza yeni Evet. sezonda başarılar diliyoruz. Yeri Başarılar diliyoruz gelmişken tabii. umarız güzel Evet. skorlar alır ve şehrimizi halkını da mutlu Layık eder. yere getirirler. Evet, Layık olduğu yere. Evet. layık yere getirirler umarız. Mutlu hocam toparlayalım isterseniz. Yavaş yavaş bir saati geldik. Yani demek istediklerimizi, söyleyeceklerimizi hemen hemen söyledik. Zaten birçok izleyicinin, takipçinin, futbolla ilgilenen herkesin ortak düşüncesini yayın söyledik, anlattık. Senin düşüncelerin neler? Derleyecek, toparlayacak olursak. Sonra Adnan Hocam sen devam edersin. Sonra da izleyicilerimize veda ederiz. Anlık 500 izleyicimiz var şu anda. Hepinize çok teşekkür Evet. ediyoruz. Arkadaşlar abone olmayanlarınız varsa abone olur. Hala beğenmeyenleriniz varsa da beğenirse yayınımızı seviniriz. Buyur Mutlu Hocam. Şimdi bu turnuvada milli takım gerçekten başarıyı yakaladı. Ancak burada tecrübesizliğimizden elenmiş olduk. Yani 1-0'ı korumanın yani önemini burada artık Paniği mi diyelim hocam? Biraz e, da paniklemiş olabilir miyiz? yani olabilir biraz da yani işte yani 90 dakika kondisyonu işte ne bileyim yani o gücü artık yani kullanacağız. Bir şekilde değerlendireceğiz. Mesela bazı maçlarda kalecilere kızıyoruz biz. Yani işte oyunu soğutuyor. Evet. İşte topla oynuyoruz ceza sahasının içerisinde. Oyunu topu oyuna sokmuyor falan gibicesine. Ya şimdi burada da ya bu turnuva maçlarında, eleme maçlarında yani burada hem teknik heyete hem diğer futbolcularımıza falan çok iş düşüyor. Yani o 1-0'ı korumanın önemini biz anlayamadık. Bu elenmemiz artık bize bir tecrübe olacak. Yani ilerleyen süreçte, Evet. ilerleyen turnuvalarda bunu artık daha iyi yani değerlendireceğiz yani. Çünkü ne derler yani? Dersler çıkaracağız. Evet, Dersler evet, çıkaracağız. dersler çıkaracağız. Bu turnuvadan dersler çıkaracağız yani. Acı dersler. İnanıyorum. Acı dersler. Yani inanıyorum ilerleyen süreçte yani milli takım daha önce söylediğimiz gibi çok genç takım yani
diğer turnuvalarda yani damgasını vuracaktır. Yani milli takım olarak damgamızı vuracağız yani. Hepsinin alınlarından öpüyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Yolları bahtları açık olsun. Başarıları daim olsun. Yani inanıyoruz artık takım olduk. Milli takım artık takım oldu yani. Geçmişte Ekol yani olma yoluna ilerliyor muyuz hocam? yani o tabii o da olacak. Yani şu an takım oldu yani. Milli takım oldu. Ben buna inanıyorum. Yani daha önceden bir 11 kuramıyorduk veya işte ne bileyim böyle değiştirmelerle bilmem şeylerle falan biraz zaman harcandı. Ama Montella ile birlikte ben inanıyorum artık takım taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Montella'da tamam eksikleri var, yanlışları oldu, yok mu? O yani muhakkak oldu ama başarısız değil. Montella da gerçekten kaliteli bir hoca. İnanıyorum yani ben ilerleyen süreçte devam edildiği Hocam takdirde de daha iyi. biz bu turnuvaya Şenol Güneş döneminde zamanında 0 puan çekerek veda etmiştik hocam. Şeyden bile çıkamamıştık yani. Gruplardan bile çıkamamıştık. Tabii. Yani bu turnuvada da takımın geldiği nokta bu. O yüzden hatalara rağmen Montella başarısız değil bence. Evet yani olabilir yani Şenol hocamız da şey yapmış olmayalım. O da Dünya Kupası turnuvasında yani Yo başarılıydı. ben Şenol Hoca'ya bir şey Evet. dediğim yok canım. Ben Şenol Hoca'ya bir Yani şey demiyorum. genel Ya anlamda Şenol evet, Hoca genel başarısız anlamda. demiyorum. Yani bu Evet, turnuva anlamında söylüyorum. Tabii evet, canım evet, yani onun anladım. da Evet. şeyi var. Ya hocam bir de şeyden çıktık biz. Mesela bu turnuvayla beraber biz bu gazlı oynama hani böyle gaz yiyerek oynama durumlarımız var ya bizim böyle oyuncuların. Evet, İşte evet. haydi oğlum haydi şöyle haydi böyle biz ondan çıktık. Daha akıllı, Tabii. daha bilinçli, ne yaptığını Evet, daha bilen taktiksel. bir Evet, takım evet, evet daha evet. Aynen taktiksel öyle. bir hüviyete büründük yani. Onu demek istiyorum yani. Adnan hocam peki Mutlu hocam izleyicilerimize son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben şunu söyleyeceğim izleyicilerimize. Yani bu turnuvada özellikle Merih Demiral'a verilen cezadan sonra nasıl birlik beraberlik içerisinde olunduysa bundan sonra da birliğimizi, dirliğimizi daim edelim. Yani birbirimize sahip olalım her zaman için. Yani takımımızı yalnız bırakmayalım. Nerede olursa olsun. Akabinde başarı gelecektir zaten. Yani yeter ki birbirimize sahip olalım. Takımımıza desteğimizi sürdürelim. Olabilir ufak tefek şanssızlıklar veya yanlışlar olabilir ama onlar da zaman içerisinde düzelecektir yani. Taraftarlarımıza da buradan bu şekilde seslenmek istiyorum. Tamam. Evet. Pedro demiş ki santraforla mutlaka oynamalıyız. Stoperlerde boğuşacak adam yoktu ileride. Maalesef atak yapamadığımız zamanlarda bile rahatsızlık verecek santrafor mutlaka olmalı. Bence iyi geceler cansınız demiş. Evet. Yani burada Pedro da güzel bir şeye değinmiş. Yani olabilir, mantıklı. Herkesin ayrı bir taktiği vardır. Yani orada bir santroforla sahaya çıkmış olmamız stoperlerin en az 2 tanesinin o santrofor etrafında yani baskı kuracağını Onunla veya boğuşurdu onlar yani. Boş zaman boğuşacaklardı tabii. tabii ki. Evet. Boğuşacaklardı tabii. Yani bu en azından bu dünkü maç için yani 60. dakikadan sonra Cenk Tosun koyulabilirdi. Yani Cenk Tosun orada santrafor olarak Tabii. oynayabilirdi. Tabii. Yani orada Pedro'ya da güzel yorumundan dolayı, güzel fikrinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet Semra Tahtacı kardeşimiz helal olsun güzel oynadılar. Allah onları korusun. Evet. Evet Amin. çok teşekkür Amin. ediyoruz. Korusun. Amin inşallah. Evet güzel oynadılar. Yani bir şanssızlık bu turnuvaya bu şekilde veda etmek istemezdik. Daha iyi başarılar yakalamak isterdik ama şanssızlığımızın da biraz etkisi oldu. Biraz hakem hataları, biraz yani son 60 dakikada dediğimiz gibi hocanın taktiksel hataları. Yani yine de bütün futbolcularımız gerçekten ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onları tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, gönüllerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Evet Adnan Hocam, buyurun. Şimdi tabii santrafor ben her zaman santrafordan yanayım bir futbolda. Gerçekten iyi bir santrafor. Mesela ben şimdi bu Pedro arkadaşın da yazdığı yazıyı okurken aklıma geldi. Mesela dünkü maçta bir Icardi olsaydı, Icardi gibi bir forvet olsaydı bak milli Evet, takımda.
Barış gerçek yerinde oynayacaktı. Kerem gerçek yerinde. Herkes gerçekten oyunun tadı daha başka olurdu. Değişik olurdu. Barış Alper'i sen santraforda oynattığın zaman Barış hem sağ hem sol hem bir şey yıpranıyor, yoruluyor çocuk. Barış gerçek yerinde oynasın. Gerçek bir santrafor olsun. Belli bir dönemde bir santraforlu oyun sistemine geçtiğimiz zaman oyunun kontrolü elimize geçer. Biz onların Evet. santraforlarını orada e, ceza sahasının ya da orta sahayı getirttirmememiz lazımdı. Öyle rahat oynatmamamız lazımdı. Neden? Çünkü santraforumuz yoktu. Barış da gidiyor sağdan soldan. Ne yapıyor? Yıpranıyor. O da yoruldu. Kolay bir şey değil hocam. Tabii tabii. Karşısında Aynen öyle. karşısında dev futbolcular var. Fuleli futbolcular var. Güçlü futbolcular var. Yoruyor yani. Ama Evet. mesela Cenk'i alsaydı 60'ın dakikada Kerem'le Cenk'i alsaydı inan o kadar rahat çıkmazlardı. Cenk de yıpratıcı bir santrafor bak. Tabii Defansı tabii. yani yıpratır. O konuda ben işte belli şeyde mesela maçın başlayan 11 ile biten 11 hocam değişik varyasyonları olur. Bunu biz yapamadık, beceremedik. Bu eksikliğimiz var. Bunda hoca da tecrübesi. Tabii hoca da çok sık böyle şeyler oynamamış. Böyle Avrupa futbolculuk ayrı da hocalık ayrıdır tabii. Hoca da biraz tecrübesi geliyor. O da genç geliyor. O da beraber futbolcularla beraber büyüyecekler. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah iyiye gideriz, iyi oluruz. Ee, Genç nesil olması benim umudumu. Yani fazla bir yaşlı futbolcumuz yok. Hepsi genç gerçekten. O eski yaşlı futbolcuları hepsini bak elemişiz. Kimse, hepsi genç şu anda. Arda gibi, işte Kenan gibi, Barış gibi çok genç futbolcularımız var. Bunlar geleceğimiz bizim zaten. Barış hep üstüne koyarak gidiyor. Güçlendi. Fiziği çok güçlendi Barış'ın maşallah. İşte Arda'da da onu bekliyoruz. Arda Güler de öyle fiziği güçlensin. Arda'yı kimse durduramaz bak. Söyleyeyim sana. Adnan Hocam, Real Evet. Madrid'in teknik yönetiminden de Arda'yı niçin oynatılmıyor kadroda diye söylendiğinde aynen bu sizin söylediğinizi söylediler. Yani Real Madrid yöneticileri, teknik heyeti daha doğrusu, fiziken fiziğinin tamamlanması gerektiğini, fiziken daha güçlü olması gerektiğini, yani kadroya da sürekli yer alabilmesi için daha güçlü olması gerektiğinden bahsettiler. Yani Tabii ondan tabii. dolayı şu an Arda'ya inanılmaz bir kondisyon yüklemesi yapılıyor. İnanılmaz bir fiziki güç terapisi yapılıyor yani. Onu biliyoruz yani. 2 Evet. yılı var hocam. 2 yıl sonra Arda oturur artık fiziği. Yani Real Madrid onu 2 yıl sonra tam hazırlar. Gerçekten dünya piyasasına sunacak yani. Evet. İnşallah iyi olur. Kalecilerimiz de iyi. Mesela bak kalecilerimiz iyi. Ama işte hocam iyi birkaç tane, bir tane de değil. Santrafor bulmamız lazım. Santrafor yetiştirmemiz lazım. Bak Evet. takımlarımıza hep santraforlar yabancı. Biz Türk santraforlar yetiştirmemiz lazım kendimize. Evet. Gerçekten diri 2-3 tane böyle santraforlarımız olması lazım. Evet, kusura Bunları bakmayın. Teknik santrafor bir arıza yaşadım. olsun olur öyle şeyler olur. Evet, siz devam ettiniz. Siz zaten yayını götürüyorsunuz. Sıkıntı Yani yok. şunu dedik Problem biz yok. Evet. zaten santrafor falan dedik işte Cenk'ten Evet, evet, bahsettik ben falan. duyuyordum. Evet, evet. Biz bundan sonra bu kadrolara birkaç tane iyi santrafor bulmamız lazım hocam. Gerçekten iyi santrafor. Hocam Ben var şeyi mı dedim Barış hocam. aklınızda olan şu anda santrafor var mı mesela? Yani örnek veriyorum. Yani kadroya dahil edebileceğimiz mesela belki şey sakatlandı olabilirdi ama Hocam Türkiye onu şart değil. Avrupa'da da ararız yani. Önemli değil. Avrupa'da da oynayan Türk çocukları var bir sürü. Hollanda'da, evet. Almanya'da. Yani Oğuz bunu Aydın olabilir mi bilmiyorum ama e, Oğuz santrafor değil hocam. Yok. O Santrafor kanat değil hocam o. oyuncusu. Evet. Kanat yani oyuncusu. Biz değerlendirebilirim diye düşündüm yani. biz Evet. Cenk gibi hocam. Cenk gibi santrafor. Ben Evet. Barış hocam Mutlu hocamla konuştuk. Evet. Dünkü maçta Icardi olsaydı santraforumuz yani Icardi gibi birisi yani. Icardi Hocam yabancı tabii. Evet. yani Bak hocam Barış da O bambaşka yerinde zaman olurdu ya. oynayacaktı. Bak Barış da yerinde Hollanda'nın oynayacaktı. stoperleri duman olurdu o zaman. Hocam oyun Çünkü sistemi de o zaman çok heh, farklı olurdu. heh, Oyun sistemi de çok çünkü farklı olurdu yani.
Tabii sen Evet. şimdi Barış'ı hem santrafor hem kanatlarda koydun mu çocuk yıpranır. Serdar Dursun demiş. Pedro. Evet. Şimdi Arkadaşlar, burada Serdar Dursun. an itibariyle 919 kişiyiz. Yani sizleri bırakamıyoruz. Tabii bizler biraz Evet. da böyle bütün izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ayrı ediyoruz. ayrı Sağ teşekkür olsunlar, var ediyoruz. olsunlar. Şöyle bir 15 dakika daha kalalım. Biraz Evet. sohbet edelim. Mesaj atıp bize Barış Hocam destek olmak isteyenler burada varsa buyursunlar, sorsunlar. Hem sohbet edelim hem muhabbet edelim bu yayınımızın da bu bölümünde. Evet hocam, evet, buyurun. Barış Hocam az önce bir Pedro'nun bir yorumu vardı Yunanistan'la ilgili. Yunanistan, evet. Evet, Hemen onu getiriyorum onunla hocam. ilgili evet bir iki kelime etmek istiyorum. Şimdi Buyurunuz e, hocam. doğru Yunanistan bir şampiyonluk yaşadı. Ancak Yunanistan yani Yunanistan gibi takımlar genelde defans ağırlıklı oynayan takımlar. Hatta bunların içerisine yani başka Avrupa takımlarından da koyabiliriz. Yani Rusya gibi, ondan sonra Danimarka gibi, İtalya. İtalya hocam, baş İtalya, İtalya. kısmen İtalya, evet, Tabii. hatta buna Fransa'yı bile koyabiliriz. Yani Yunanistan buradaki şampiyonluğu, sağlam defans demek istediği o, az gol sağlam defans dediği, yani daha çok defans ağırlıklı, yaslanarak oynama. Mesela şu an Fransa, yanılmıyorsam Fransa olması lazım. E, Tam hatırlayamıyorum ama Fransa olabilir. Portekiz'de oynayan kimdi? İngiltere miydi? Fra- Yok, pardon, İsviçre oynadı o. Evet. Fransa'ydı. Evet. Fransa kendisi gol atmadan şu an yarı finalde. Evet. Evet. Yani böyle de bir istatistik var yani. Şimdi bu tip şampiyonluklar, Pedro kardeşime söylüyorum, yani çok nadiren yaşanır. Hatta turnuvadan elenmeleri en yüksek ihtimal olan takımlardır. Mesela bizim dünkü elenmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi takım olarak geriye çok yaslanmamızdan kaynaklı. Yani Adnan Hocam'ın dediği gibi bir tane santroforumuz olsaydı, Tabii Pedro çakılı kendisi de söyledi, santraforumuz, evet. bir tane çakılı santroforumuz olsaydı, atıyorum, Bir Vegors'umuz Ben olsaydı. diyecektim Barış hocam, ben evet, diyecektim. Weghorst bizde evet, olsaydı başka olurdu bak. Weghorst bizde olsaydı başka olurdu. Evet. bence Icardi An olsaydı daha farklı itibariyle olurdu. an Evet, itibariyle 1172 olduk yine. Arkadaşlar evet, teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi için. Sık sık söylüyorum, kusura bakmayın. Bu YouTube'un rajonu bu. 1211 olduk. Söylemek zorundayım. Fazla da araya girip yorumcu hocalarımın da konularını da bölmek istemiyorum ama son bir kez daha rica edeyim sizlerden. Yayınımızı hala beğenmediyseniz bir beğeninizi alırız. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey de şey demiş, Can Uzun vardı, Frankfurt'a transfer oldu diye. Can Uzun'u ben de Onun da söyleyecektim. Evet. bir Can yorumu Uzun var bu şekilde. Evet. santrafor olur yani. İyi Ya, santrafor olur Can ileride. Uzun'la Evet. Can Uzun'la ilgili daha önce hatırlarsanız Barış Hocam bir yayın Evet, evet. yapmıştık. Evet, evet, evet. Nürnberg'de oynarken. Yani Can Uzun'u takip ediyoruz. Yani ilk yayınlarımızda da gündeme getirdim ben bunu. Mustafa kardeşimiz güzel bir tespit, doğru tespit. İnanıyoruz ilerleyen süreçte Can Uzun da milli takımı görecektir. Yani başarılı olacaktır yani. Bunu da hatta Atakan Karazor kardeşimiz de bu arada belirtmek istiyorum. Yani buna benzer yurt dışı futbolcularımız sanmasınlar ki sahipsiziz veya işte takip edilmiyoruz diye. Bizler Spor Türk Dijital olarak kesinlikle bunları takibini yapıyoruz ve yani desteğini de her zaman vereceğiz yani bu tür genç kardeşlerimize. Hocam Başarılı ol. Karazor'la senin bağlantın çok yakın, çok Evet. şeysin, birebir de görüşüyorsun. Bir milli takımla ilgili ne görüşü var? Bunu bir öğrenebilir misin hocam? Bir dahaki yayında izleyicilerimize de Evet, bunu ilerleyen süreçte iletelim. evet, ilerleyen süreçte kısmet olursa bununla ilgili bilgiler Bir edineyim. sorarsan iyi Evet, olur, bilgilendiririz biz de izleyicilerimizi. evet, iyi Evet, olur, evet. evet. Adnan hocam. Buyurun hocam. Yani işte ben her zaman diyorum bu futbolun şeyidir ya, alfabesidir işte. Başlayan 11, bitiren 11 hocam. Bunlar Evet. işte hocalar aralarda seçecek işte. Maçın gidişatına göre, işte öndeysen ona göre, mağlupsen ona göre, berabersen ona göre. Yani maçın sonucuna göre götürecek, bitirecek 11 farklı olmalı. Biz işte
oyuncu değiştirmekte. Çakılı santrafora geçseydik 60. dakikada, yani Hollanda'nın yaptığını da biz 60. dakikada biz yapsaydık, Cenk alarak, Kerem alarak, inan bu maçı biz alırdık. Bak bu kadar söylüyorum. Çok geç Evet. kaldık. Goller de çok sık geldi. İşte 70 ve 76'larda geldi. Çok arka arkaya gelince hocam zaten bizim milli takımın bu tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Golü yediğimizde dağılıyoruz hocam. Biz bunu da bir aşmamız lazım. Golü Ama yediğimizde bu turnuvada hocam onu biraz aştık gibi geliyor bana ya. Yani o daha kontrollü oyunu, kendi yarı alanımızda o kontrollü oyunu sağladığımızı düşünüyorum açıkçası. Hani o panik futbolundan çıktık. Daha kontrollü oynadığımız anlar oldu yani. Onu demek istiyorum şimdi yani. Barış hocam her zaman bak, önde giden arkada gelen takım, yani mağlup durumdaki takım bu dakikalarda öne geçtiği zaman kimse durduramaz o takımı bak. Bu böyledir. Evet. Çünkü biz Doğru. öndeyiz. 70 dakika biz 70 dakikaya kadar öndeyiz. Şimdi 70 ve 76'da 2-1 öne geçince o dakikadan sonra Hollanda yani götürür işi. Çünkü geriden Evet. gelen takım öne geçtiği zaman daha konsantre oluyor. Öndeki takım da daha çok moral bozuluyor. Ve biz de daha Evet. kırılgan bir takımız. Bu da genç çocuklardan kaynaklanıyor. Evet. Evet. Çabuk şey Pedro yapıyoruz yani. Evet. Evet, Pedro şöyle demiş, hakemler hakkında bir görüş var mı hocalarım bu turnuvada demiş. Bir görüşünüz var mı? Hakemlerle ilgili biz gerekenleri zaten konuştuk, söyledik. Tabii hani bize karşı özellikle gösterdikleri tavır, hareketler, kararların açıkçası bizi üzdüğünü ve yanlı kararlar verdiklerini zaten dün özellikle görsellerimizde de gösterdik. Birkaç pozisyonumuz var. Senin de görürsen bu şekilde seni de bu bak bir tanesi bu Mert Müldür'le ilgili olan pozisyon. Diğeri de burada. Yani onun gibi birkaç tane daha var ayağa Daha ayak basılanlar. basmalar var da, ayak basmalar var Evet. Ayak bayağı. basmalar Ayak var. üzerine Aynen. basmalar var Barış Ayak Hocam. Ayak üzerine üzerine basmalar basmalar Tabii, var. var. Aynen aynen. Evet. Hani demek istediğim Kısaca hakemler bütün takdir haklarını dün Hollanda'dan yana evet. kullandı hocam diyebiliriz Kısa, yani. bunlardan kısaca biri de şöyle başta söyleyebilir. Kısaca şöyle söyleyebilir miyiz Barış Hocam? Yani hakemler almış oldukları direktifleri sahada aynen uyguladılar. Yani tabii, Aynen kısaca aynen. bu. uyguladılar Evet. Ben bunu diyebiliriz. zaten biri de bizim Halil Umut Meler zaten kardeşim. İngiltere Evet. Slovakya'ydı değil mi? Slovenya Evet. karıştırıyorum Evet. ben sürekli. Slovakya. Ya Evet. 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 kardeşim 93'e kadar adamlar öndeydi. Ayıp ya. Adamları yedi Aynen. yani Halil Umut Meler. Dünkü maç kaç Aynen dakika öyle. uzadı hocam? 3 dakika değil mi? 5 Evet. dakika uzadı hocam. 5 dakika. O maç Bizim 6 maç dakika 5 niye dakika. uzattı kardeşim? Bu kadar da yatan yoktu o maçta. İnan Evet. İngiltere'yi çıkarmak için elden geleni yaptılar. Yani bizim Türk hakem. Ya Evet. bu eyyamcılar vardı bu. Bizim Çekya maçında doğradılar biz hocam. Yani Evet. Aynen 11 öyle. tane sarı kart gösterdi adam. 11 tane. Zaten hocam defansına sarı kart gören her defans futbolcusu artık %50 oynar. Bak %50 oynar. %50 Evet. oynar. Bu Kırmızı kart kuraldır hocam. korkusuyla oynar. Evet. Tabii. Çünkü sert Evet. oynayan, adam durduran insanlar bunlar. Forvetleri durduranlar. Bunlar %50'ye düştüğü zaman oyun sistemi hocam oradan hayır gelmez. Bakıyorsun adam tak tak senin stoperlere gösteri veriyor. Maçı zaten orada bitiriyor hocam. Bitiriyor. Yani bu Evet. budur yani. Peki, hocam yayınımızı kapatalım yavaş yavaş. İzleyicilerimize, takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri, takip ettikleri için. Bugün biraz yayınımızda aksaklıklar oldu. Kusura bakmayın, teknik aksaklıklar ara ara oluyor bu aralar. Umarız, yani bizden kaynaklı değil, hatlarla alakalı bir şeyler var, sıkıntılar var sanırım. Kusura bakmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hala beğenmeyenleriniz varsa beğenilerinizi alırız. Abone olmayanlarınız da varsa aboneliklerinizi alırız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir dahaki yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Adnan Hocam, Mutlu Hocam, buyurun. Herkese selamlar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Milli takıma da hepimiz güveniyoruz. Evet. İzleyicilerimize çok çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi istirahatler diliyoruz. Bizimle kalsınlar. Bizi desteklesinler. Yeni Saygılar. sezona, Süper Lig yeni sezonuna çok hızlı gireceğiz. Bunun da buradan Evet. sinyalini verelim. Tüm maçları bir bir burada canlı yayınımızda izleyicilerimize aktaracağız. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.